Günaydın. Yakın bir zamanda Resident Evil serisinin yeni oyunu olan Requiem çıkacak. Söylentilere göre çıkacak olan yeni oyun, hikayedeki eksik noktaları tamamlayacak. Benim düşünceme göre yeni çıkacak oyun, gerçekten her şeyin nasıl başladığını anlatacak. Her ne kadar her şeyin başlangıcını anlatıyor dedikleri Resident Evil 0, aslında her şeyin başlangıcını anlatmıyor. Sadece ilk oyundaki hikayenin başlangıcını anlatıyor. Eğer oynadıysanız ya da izlediyseniz Resident Evil Village'da her şeyin gerçekten nasıl başladığına dair birkaç bilgi ediniyorduk. Ama bunlar yeterli değildi. Yani anlayacağınız, Resident Evil evrenindeki yaşanan olaylar hala tam anlamıyla anlatılmış değil ve bence yeni çıkacak oyunda bu konuyla ilgili soru işaretlerimiz giderilmiş olacak. Bu noktada da benim amacım yeni oyun çıkana kadar Resident Evil evrenindeki önemli karakterlerin hikayelerini anlatmak olacak ve karşınızda o karakterlerden ilki olan Rebecca Chambers. Hayata mola verdiyseniz başlayalım. Resident Evil Zero. Rebecca Chambers dahi bir çocuktu. Bu sebeple genç yaşta üniversiteye girdi ve 18 yaşında kimya alanında lisans derecesiyle mezun oldu. Çeşitli gruplar tarafından yetenekleri keşfedildi ve Raccoon Polis Departmanı'nın özel kuvvetler bölümü olan STARS'a, yani Türkçe açılımıyla Özel Taktikler ve Kurtarma Servisine seçildi. Haziran 1998'de Bravo takımına atanan Chambers, resmi olarak Edward Devey ile birlikte birimin sağlık ve destek görevlisi olarak göreve başladı. Devey ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Gençliği ve deneyimsizliği nedeniyle meslektaşı Richard Aiken görevlerde ona göz kulak olması için eğitim eğitmeni olarak görevlendirildi. Rebecca ayrıca basketbol tutkunuydu. Chambers, Raccoon Polis Departmanı için zor bir dönemde STARS'a katılmıştı. Polis 20 Mayıs'tan beri Raccoon Ormanı'nın bir yerinde, özellikle de şehrin kuzeybatısındaki Arklay Dağları'nda gerçekleşen bir dizi hayvan saldırısı ve yamyamlık cinayetini araştırıyordu. Temmuz ortasında herhangi bir şüpheliyi tespit edemeyen RPD, STARS'ı resmen davaya ortak etti. 23 Temmuz Perşembe gecesi Bravo takımı bir helikopter ile havalandı ve kuzeybatıya Arklay Dağları'na doğru yola çıktı. Saat 22'den kısa bir süre sonra helikopter motor sorunları yaşadı ve ormana acil iniş yapmak zorunda kaldı. Ekip bölgede yaptığı ilk aramada enkaz halindeki bir araca rastladı. Araçtaki evraklar incelendiğinde 23 kişinin ölümünden sorumlu olan, idam kararı verilmiş bir mahkumun taşındığı ortaya çıkmıştı. İdam hükmü yiyen kişi ise Deniz Piyade Teğmeni Billy Cohen'di. Ancak Billy cesetlerin arasında değildi. Böylece ekip odak noktasını Billy'yi aramaya çevirdi. Bravo ekibi arama için ormanın karanlığında dağıldı. Rebecca ilerlediği sırada Umbrella çalışanları için özel bir tren bulmuştu. Garip bir şekilde ormanın içinde duruyordu. Chambers içeri girip treni aradığında trene yapılan bir sülük saldırısı sonucunda enfekte edilen yolcuların zombilere dönüştüğünü gördü. Treni aramaya devam ederken Rebecca, ormanda kaza yapan araçtan buldukları evrakta yazan idam cezasına çarptırılmış Billy Cohen ile karşılaştı. Billy, Rebecca'nın bir STARS üyesi olduğunu öğrendiğinde seninle daha fazla konuşamam gibisinden şeyler söyleyip yoluna devam etti. Billy gittikten hemen sonra camdan içeri Edward Devey girdi. Zombiler tarafından ısırılmıştı. Daha fazla zamanı kalmayan Edward hayatını kaybetti. Billy Cohen trendeydi. Rebecca tekrar onunla karşılaşmıştı. Billy, Rebecca'ya bu ölüm tuzağından kaçmak için işbirliği teklif etse de Rebecca bunu kabul etmedi. Ancak zombilerin çok daha fazlasının olduğunu görünce Rebecca Billy ile işbirliği yapmayı kabul etti. Tren kısa süre sonra Umbrella güvenlik servisinin bir birimi olan Delta ekibi tarafından ele geçirildi. Delta ekibi treni hareket ettirmişti. Hareketin ardından sülükler Delta ekibine saldırdı ve onları enfekte etti. Tren kontrolden çıkmıştı. Rebecca ve Billy treni durdurmak zorundaydı. Nihayet trenin frenlerini çekmeyi başarsalar da bunun için artık çok geçti.
Neyse ki ikili bu kazadan sağ kurtulmuşlardı. Bulundukları yerden bir çıkış yolu bulduklarında Umbrella'nın eski bir araştırma tesisine ulaştılar. Artık yeni bir yerde olan ikili geniş eğitim tesisini ve laboratuvarını keşfederek tesisin tarihindeki kısa karanlık anları ortaya çıkardılar. Bunların arasında biyoorganik silahların kullanımı, müdürün zamanla delirmesi ve iki çalışan arasındaki büyüyen rekabet vardı. Tabii bunların yanında Rebecca ve Billy'nin yaşadığı sorunlar da vardı. Rebecca'ya devasa bir kırık ayak ve zombileşmiş bir maymun saldırmıştı. Bunun gibi daha birçok şey yaşandı. Hatta maymun saldırısı sırasında Rebecca neredeyse hayatını kaybedecekken Billy onu son anda kurtardı. Yaşanan bu olayın ardından Rebecca, Billy'ye yöneltilen suçlamalar konusunda ona sorular sordu. Daha sonra Billy anlatmaya başladı. Anlattığına göre Billy'nin birliği yanlış bilgilerle hareket ediyordu. Terörist eğitim sahası olarak kullanıldığına inanılan bir köye gitmişler. Ancak ulaştıkları köy masum sivillerle dolu bir Afrika köyüymüş. Ekibin komutanı da eli boş dönmemek için köylülerin infazını emretmiş. Yaptırdığı bu katliamın sorumlusu olarak da Billy'yi öne atmış. Yani anlayacağınız 23 kişinin ölümünden sorumlu olan kişi Billy değil, onun komutanıydı. Daha sonra Rebecca ve Billy insan deneyleri gibi daha karanlık işleri ortaya çıkardılar. Bu konulara diğer videolarda çok daha detaylı bir şekilde değineceğim. Umbrella araştırma tesisinden kaçmak için teleferiği çalıştırdıklarında Billy bir maymun tarafından saldırıya uğradı ve maymunla beraber aşağı düştüler. Rebecca yalnız kalmıştı. Her şeye rağmen kendi başına diğer tarafa ulaştı ve Bravo takım kaptanı Enrico'yu buldu. Rebecca Billy'yi bulması gerektiğini söylediğinde Enrico ona dikkatli olması gerektiğini söyleyerek yoluna devam etti. Enrico bu araştırma merkezinin başka bir malikaneye daha çıktığını biliyordu. Böylece diğer malikaneye doğru yola çıktı. Rebecca da Billy'yi bulmak için yoluna devam ediyordu. Bir asansöre doğru giderken molozların arkasından bir canavar Rebecca'ya saldırdı. Canavarı yendikten sonra asansörle aşağı indi ve Billy'yi buldu. Ancak ona ulaşamıyordu. Tam da bu sırada başka bir yaratık Billy'ye saldırdı ve onu takıldığı yerden çıkartarak suda sürüklenmesine sebep oldu. Uzun uğraşlar sonucu tesisin barajını etkinleştirdikten sonra Rebecca tekrar Billy'yi bulmuştu. İkili kendilerine geldiğinde dehşete düşmüşlerdi. Araştırma tesisinin deneylerinde kullanılan birçok kişinin kemikleri etrafa saçılmıştı. Buradan canlı çıkmaya kararlı olan ikili çıkışa ulaşmadan önce aşılması güç zorluklarla mücadele etti. İlerlediklerinde tesisin yöneticisi Dr. James Marcus'u buldular. Doktor onlara Umbrella'nın ve güvendiği öğrencileri Albert Wesker ve William Burke'nin kendisine ihanet ettiğini ve kendisini öldürdüklerini, ölümünün ardından hali hazırda üzerinde çalıştığı T virüsüne enjekte etmiş olduğu sülüklerin kendisini bularak tekrar hayata döndürdüğünü, Umbrella ve kendisine ihanet eden iki öğrencisinden intikam almak istediğini ve T virüsünü kendisinin yaydığını açıkladı. Daha sonra Doktor Marcus sülük kusmaya başladı. Doktor Marcus ateşli silahlara karşı dayanıklıydı. Ancak Rebecca onun güneşe karşı savunmasız olduğunu fark etmişti. Böylece Rebecca ve Billy son kez birlikte çalıştı. Billy Marcus'u yemlerken Rebecca yukarıdaki helikopter pistini açacaktı. Rebecca nihayet tavan kapağını açtı ve Billy'ye bir magnum fırlattı. Billy de zayıf düşen Marcus'a ateş ederek onu öldürdü. Marcus kargo asansör boşluğuna düştü. Tesisin otomatik imha zamanlayıcısı sona ererken alevler yükseldi. Rebecca ve Billy eğitim tesisi patlamadan hemen önce kaçmayı başardı. İkili bir tepeye ulaşmıştı. Bu noktada Rebecca, Enrico'nun bahsettiği diğer malikaneyi gördü ve oranın buluşma noktası olduğunu hatırladı. Daha sonra Rebecca, Billy'nin künyesini aldı ve sonrasında Billy Cohen'in resmi olarak öldüğünü söyledi. Billy'nin künyesini alması bir askerin ölümünün sembolüydü. Böylece Rebecca, Billy'ye özgürlük ve yeni bir hayat şansı sunmuş oldu. Daha sonra ikili son kez birbirlerine selam verdiler. İkilinin yolları ayrıldı ve herkes kendi yoluna gitti.
Cohen'den ayrıldıktan sonra Rebecca, zorlu ve tehlikeli orman yolculuğundan güçlükle sağ çıkmayı başardı ve aynı gün içinde Spencer malikanesine ulaştı. Ancak vardığında yapının tamamen terk edilmiş olduğunu fark etti. Yaşadığı yorgunluk ve stresin etkisiyle yatakhanedeki yataklardan birinde uyuyakaldı. 24 Temmuz akşamı boyunca kabuslar gördü. Rüyalarında dev bir yılanla mücadele ediyordu. Sonunda Bravo takımından Richard Aiken onu uyandırdı. İkili takımın dağılmasının ardından Enrico Marini'yi bulmaya karar vermişti. Ama öncesinde güvenli bir yer bulmak zorundaydılar. Ancak bölgedeki dev örümceklerin sayısının artması nedeniyle aramayı yarıda keserek malikaneye geri döndüler. Malikaneye girdiklerinde ve bazı yaratıklarla karşılaştıklarında Rebecca ve Aiken buradaki olayların Arklay cinayetleriyle bağlantılı olduğunu fark etmeye başladı. Bu nedenle önceliklerinin hayatta kalmak olması gerektiğine karar verdiler. Malikanede ilerlerken Rebecca ve Aiken Sergey Vladimir'i görmüştü. Vladimir'in yanındaki Tyrant bir ceset torbası taşıyordu. Bu durum yaşananların göründüğünden çok daha karanlık ve karmaşık olduğuna işaret ediyordu. Bir karga sürüsünün saldırısına uğradıklarında Aiken ateş ederek kuşları uzaklaştırdı. Bu olayın ardından Chambers, Bravo takımından hayatta kalan tek kişilerin kendisi ve Aiken olup olmadığını sorgulamaya başlamıştı. Ancak bu konuşma uzun sürmedi. Çünkü dev bir yılan ikiliye saldırdı. Malikanenin koridorlarına kaçarak yılanı şimdilik atlatmıştılar. Kısa süre sonra çatı katındaki kütüphanede yılanla tekrar karşılaştılar. Uzun ve zorlu bir mücadelenin ardından yılan Rebecca'ya saldıracakken Aiken Rebecca'yı korumak için yılanın önüne atladı. Böylece yılan Aiken'i yakalamıştı. Rebecca Aiken'e zarar verme korkusuyla yılanın alt kısmına ateş etti. Yılan Aiken'i fırlatarak geri çekildi. Aiken Rebecca'ya hala kurtulabileceklerine dair umutlu olması gerektiğini söylemişti. Ancak Rebecca içinde bulundukları umutsuz durumla başa çıkmakta zorlanıyordu. Alpha takımı Bravo takımını kurtarmak üzere gönderildiğinde Rebecca Chambers, Alpha takım üyesi Chris Redfield tarafından bulundu. Redfield'ın ekibi de tıpkı Bravo takımı gibi çeşitli tehlikelerle karşılaşmıştı. Bu olayların ardından Rebecca Chambers, Bravo takımının hayatta kalan tek üyesiydi. Zamanla Alpha takımının lideri Albert Wesker'ın birçok Stars üyesinin ölümünden sorumlu olduğu hem de Enrico Marini'yi öldüren kişinin kendisi olduğu ortaya çıkmıştı. Malikaneden çıkmak için ulaştıkları bir kısımda Wesker onu vurmuştu. Ancak Rebecca kurşun geçirmez yelek sayesinde hayatta kalmıştı. Daha sonra Wesker devasa Tyrant'ı uyandırdığında yaratığın saldırısıyla ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Sağ kalanlar ise bölgeden çekildi. Redfield, Chambers, Jill Valentine ve Barry Burton malikanenin kendini imha sistemi devreye girdiğinde helikopter pistine doğru yola çıktı. Ancak Tyrant yaralarını hızla iyileştirip hayatta kalanlara saldırmak için geri gelmişti. Neyse ki Alpha takımının pilotu Brad Vickers helikopterle gelerek aşağı bir roket atar bıraktı. Bu silahla Alpha takımı Tyrant'ı yok etti. Ardından 4 kişi helikoptere binerek kaçtı. Rebecca ise yorgunluktan helikopterin zeminine uzandığında uyuyakaldı. Rebecca Chambers kısa bir süre hastanede tedavi gördükten sonra görevine geri döndü. Billy Cohen'le ilgili gerçekleri gizleyerek onun izini sürecek başka soruşturmaların açılmasını engellemek için olay raporunu kasıtlı olarak yanlış bilgilerle doldurdu. Ardından Eylül 1998'de Raccoon City'deki T virüs salgını başlamadan önce şehirden ayrıldı. Raccoon City felaketinin ardından Rebecca Chambers bir süre üniversite eğitimine devam etti ve viroloji alanında doktora yaparak sahada daha fazla deneyime sahip olan arkadaşlarına bilimsel olarak destek sağlamayı amaçladı. Bu dönemde BSAA, Türkçe açılımıyla Biyoterörizm Güvenlik Değerlendirme Birliği kuruldu. Chris Redfield, Chambers'a organizasyona danışman olarak katılmasını teklif ettiğinde Chambers bu teklifi kabul etti. 2005 yılında Minnesota'da T virüs kaynaklı bir salgın baş gösterdiğinde sahaya indi. Salgın sırasında polis memuru Tyler Howard'ı zombilerin elinden kurtardı ve ona enfekte olanları etkisiz hale getirebilmesi için nereye ateş etmesi gerektiğini öğretti. 2010 yılında Dr. Rebecca Chambers hem BSAA bünyesinde danışman olarak görev yapıyor hem de Felsefe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Bu sayede üniversite laboratuvarlarını kullanarak bilimsel araştırmalarını sürdürme imkanı buluyordu. Felsefe Üniversitesi, Avustralya'nın en yetenekli gençlerinden oluşan yeni bir nesil yetiştirme amacına kendini adamış, Ezra Sennett tarafından kurulmuştu. Sennett bu ideal doğrultusunda üniversitenin tüm personelini bizzat seçmişti. Bunlar arasında bir dahi olması için özel olarak eğittiği evlatlık oğlu ve aynı zamanda kişisel sekreteri olan Matthew Russell da yer alıyordu. 2000'li yıllara gelindiğinde Sennett, ütopyasını gerçekleştirmek için doğal yolların ötesine geçmeye karar verdi. Bu doğrultuda retroviral bir tedavi sonucu olağanüstü bir zeka kazanan evlatlık kızı Mary Gray'in potansiyelini fark eden
eden Sennett, eski bir Umbrella viroloğu olan Dr. Liam Howard ile işbirliği yaptı. Howard, Mary'nin dönüşümünde kilit rol oynayan deneysel sürecin mimarıydı ve artık insan zekasını yapay yollarla evrimleştirmeye odaklanan bu yeni projenin bilimsel lideri konumundaydı. Dr. Liam Howard, Sennett'in talimatları doğrultusunda yeni bir T virüs türü üzerinde çalışıyordu. Bu deneysel virüs, Mary Gray'de olduğu gibi insan bedenini enfekte ederek onu sözde iyileştirmeyi amaçlıyordu. Hedef üniversitedeki öğrencilerdi. Onları genetik olarak değiştirerek üstün bireylere dönüştürmekti. Ancak proje kısa sürede rayından çıktı. Howard yıllar önce öldüğüne inandığı öz oğlu Ryan ile bağını kaybetmiş olmanın yarattığı acıyla araştırmalara kişisel bir takıntı yükledi. Artık amacı yalnızca evrimsel gelişim değildi, ölümsüzlüğe ulaşmaktı. Bu saplantı bilimsel projenin yönünü değiştirerek hem öğrenciler hem de üniversite için büyük bir tehdit haline gelmişti. 2010 yılının başlarında Profesör Howard, biyolojik silah araştırmalarını ilerletmek amacıyla üniversite öğrencilerini gizlice kaçırmaya başladı. Kaçırılan öğrenciler üniversite bünyesindeki gizli bir laboratuvara götürülüyor, burada yapay komaya sokuluyor ve geliştirilmiş bir T virüsüyle enfekte edilerek özel kapsüllere yerleştiriliyordu. Üniversite kurucusu Ezra Sennett bu korkunç deneylerden habersizdi. Ancak öğrencilerin ortadan kaybolması üniversite çevresinde endişe yaratmaya başlayınca durumu örtbas etmek için yozlaşmış polis memuru Bennington Mayer'ı kendi soruşturmasını yürütmesi için işe aldı. Medyanın dikkatini uzak tutmak içinse çeşitli gazetecilere rüşvet verdi. Bu gelişmeler kısa sürede BSAA'nın dikkatini çekmişti. Kurum, üniversitedeki şüpheli faaliyetleri izlemek üzere deneyimli bir uzman olan Dr. Rebecca Chambers'ı görevlendirdi. Chambers, kurumun gözleri ve kulakları olarak sahada yer alacaktı. 12 Ağustos'ta laboratuvardaki kontrolün kaybedilmesiyle birlikte T virüsü serbest kaldı. Virüs hızla yayılmaya başladı ve enfekte öğrenciler kısa sürede üniversiteyi ele geçirdi. Kaos içindeki kampüs ölümcül bir karantina bölgesine dönüştü. Durumun ciddiyeti üzerine BSAA derhal harekete geçti. Chris Redfield ve arkadaşlarının bulunduğu özel bir ekip Okyanusya Şubesi tarafından görevlendirildi. Dış çevre karantinaya alınırken bu deneyimli ajanlar doğrudan üniversiteye girerek içerideki biyolojik tehdidi durdurmakla görevlendirildi. Görevleri hem hayatta kalanları kurtarmak hem de krizin arkasındaki gerçeği açığa çıkarmaktı. Araştırmalar ilerledikçe Dr. Howard'ın üniversite rektörüyle işbirliği içinde yürüttüğü yasa dışı faaliyetler ortaya çıkmıştı. Öğrenciler zeka kontrol genleriyle genetik olarak değiştirilmeye çalışılıyor, daha zeki bireyler oluşturulmak isteniyordu. Bu süreçte başarılı olan tek denek Mary Gray olurken diğer öğrenciler kontrolsüz şekilde zombiye dönüşüyordu. Dr. Howard aynı zamanda Rochester'da öldüğünü sandığı oğlu Tyler'ı müzede sergilenen ve 1900'lerin başında madenciler tarafından bulunan İrlanda devinin kalıntılarından elde edilen genleri kullanarak yeniden hayata döndürmeye çalışıyordu. Ancak yapılan deneyler Mary Gray'in zihinsel dengesini bozarak onu son derece tehlikeli bir mutant haline getirmişti. Mary Gray ancak patlayıcı kullanılarak durdurulabilmişti. 2013 yılında meydana gelen biyoterör saldırılarının ardından Rebecca Chambers, Glenn Arias tarafından geliştirilen yeni ve son derece tehlikeli bir virüse karşı tedavi geliştirme çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar Chicago'daki Alexander Biyoteknoloji Enstitüsü'nde yürütüldü. Chambers virüsün yapısını analiz ederek bir prototip aşı üzerinde yoğunlaştı. Ancak araştırmalar kritik bir aşamadayken Arias'ın müttefiki Maria Gomez tesise saldırdı. Saldırı sırasında tüm personel enfekte oldu. Yalnızca Chambers, üzerinde çalıştığı prototip aşı sayesinde bağışıklık kazanarak hayatta kalmayı başarmıştı. Durumun ciddiyetinin farkına varan BSAA, Chris Redfield liderliğinde bir birlik göndererek Chambers'ı kurtardı. Virüsü daha derinlemesine incelediğinde Chambers, patojenin Los Illuminados tarikatının kullandığı Las Plagas parazitiyle genetik ve işlevsel benzerlikler taşıdığını fark etti. Bu bulgular üzerine Redfield'la birlikte Güvenlik Operasyonları bölümünden Ajan Leon Kennedy ile konuşarak işbirliği teklif etti. Redfield'la Kennedy'nin daha gelir gelmez tartışmaya başlamaları Rebecca Chambers'ı öfkelendirmişti. Sabrını yitiren Chambers her ikisine de sert şekilde çıkıştı ve Arias'ın kullandığı virüsün aslında insan bedeninde zaten var olduğunu, yalnızca dışarıdan gelen belirli bir tetikleyiciyle aktif hale geçtiğini açıkladı. Ardından kendi bağışıklığından alınmış kan örneğini ve geliştirdiği aşıya dair verilerin bulunduğu dizüstü bilgisayarını bırakarak oradan ayrıldı. Ancak kısa bir süre sonra Maria ve Diogo Gomez tarafından kaçırıldı
atıldı. Gözlerini açtığında kendisini Arias'ın New York'taki sığınağında bulmuştu. İkili arasında geçen konuşmada Chambers, A virüsü hakkında sahip olduğu tüm bilimsel bilgileri anlattı. Bu açıklamalar Arias'ı derinden etkilemişti. Ancak olayın arkasında daha kişisel bir neden yatıyordu. Arias'ın Chambers'ı kaçırmasının asıl sebebi düğün gününde kaybettiği eşi Sarah'ya benzemesiydi. Hatta Sarah'ın evlilik yüzüğünü Chambers'ın parmağına takmaya çalışmıştı. Ancak Chambers'ın direnişiyle karşılaşınca bu kez Sarah'ın kolunu Rebecca'ya ekleyeceğini söyledi. Aynı zamanda Chambers'ın kanı kullanılarak A virüsünün daha gelişmiş ve tehlikeli bir varyantı üretildi. Bu yeni virüsün ilk test deneyi ise bizzat Chambers oldu. Virüsün etkisini tam olarak göstermesi için 30 dakika gerekiyordu. Chambers gözetim altında tutulurken Arias binanın çatısına çıktı. Redfield karşısına çıkanları hallettikten sonra Rebecca'yı kurtardı. Ancak Chambers hala A virüsünün etkisindeydi ve durumu hızla kötüleşiyordu. Zamana karşı yarışan ikili Arias ile yüzleşmek üzere binanın çatısına doğru ilerledi. Oraya vardıklarında Chambers virüsten kurtulmanın bir yolu kalmadığını anlayarak Redfield'dan kendisini öldürmesini istedi. Ancak Redfield onu hayatta tutmanın başka bir yolu olduğuna inanıyordu. Bu sırada Leon Kennedy de çatışmaya dahil oldu. Redfield'ın özel timi Silver Dagger ile birlikte Chambers, Arias ve Diego'nun birleşiminden doğan ölümcül biyolojik silaha karşı zorlu bir savaşa girdi. Takım uyumu ve kararlı mücadele sayesinde yaratık etkisiz hale getirildi. Savaşın ardından Redfield, Chambers'a geliştirilmiş tedaviyi uyguladı ve onun hayatını kurtardı. Virüsün yayılmasını önlemek amacıyla hazırlanan aşı New York'taki enfekte bölgelere hava yoluyla dağıtıldı. Operasyon sona erdiğinde Chambers, Redfield'la birlikte yıllar önce yaptıkları helikopter yolculuğunu hatırladı. O anda yaşadıklarıyla geçmişteki benzerlikleri düşündü. Aynı mücadele ruhu, aynı kararlılık ve hala devam eden savaş. New York'taki biyoterör felaketinin üzerinden bir yıl geçmişti ki bu kez San Francisco'da bir dizi gizemli enfeksiyon ve cinayet vakası ortaya çıktı. İlk bulgulara göre 12 kişi hayatını kaybetmişti ve olayların ardında bir virüs tehdidi vardı. Rebecca Chambers, Chris Redfield ve hala iyileşme sürecinde olan Jill Valentine, San Francisco Polis Departmanı ile işbirliği içinde yürütülen soruşturmada görev aldı. Aynı dönemde Claire Redfield da kentin sahilinde ölü bulunan ve vahşice katledilmiş bir katil balinanın incelendiği ayrı bir vakaya destek sağladı. Chambers laboratuvar çalışmalarını sürdürürken Redfield onu ziyaret ederek adli tıp biriminden gelen ceset analizlerini paylaştı. Kurbanların vücutlarında herhangi bir ısırık izi yoktu. Bunun yerine belirgin iğne delikleri tespit edilmişti. Yapılan testler enfekte bireylerin tükürük ya da hava yoluyla değil, enjeksiyon yoluyla bulaşan gelişmiş bir T virüs varyantına maruz kaldığını gösteriyordu. Claire Redfield kısa bir süre sonra ekibe katılarak sahilde yaptığı keşifleri Rebecca Chambers, Jill Valentine ve Chris Redfield'la paylaştı. Anlattıklarına göre vücuduna çip yerleştirilmiş bir katil balina, Kaliforniya yakınlarındaki ulusal deniz koruma alanı civarında dolaşıyordu. Ayrıca Alcatraz adası yakınlarında kaybolan diğer balinaların cesetlerinde karadaki kurbanlarda bulunanlarla büyük benzerlik taşıyan bir T virüsüne rastlanmıştı. Bu bilgiler üzerine Chambers, San Francisco'daki enfekte kurbanların ölüm tarihlerine dair kayıtları inceledi ve kurbanların hayatlarını kaybetmeden kısa bir süre önce Alcatraz adasını ziyaret ettiklerini tespit etti. Bu önemli bağlantı soruşturmanın yönünü değiştirmişti. Redfield ve Valentine yeni bir iz bulabilmek için hemen yola çıkarken Chambers da bir yandan aşı geliştirme çalışmalarına başladı. Diğer yandan ise ekibin irtibat sorumluluğunu üstlendi. Ancak operasyonun ilerleyen saatlerinde Chambers yaklaşık 2 saat boyunca ekipten hiçbir sinyal alamamış ve grupla olan tüm bağlantısı kesilmişti. Belirsizlik ve endişe içinde araştırmalarını derinleştiren Chambers, Leon Kennedy'nin de Alcatraz ile ilgili ayrı bir dava üzerinde çalıştığını öğrendi. Hemen ardından Federal Operasyon Servisinden ajan Ingrid Hannigan ile temasa geçti. Hannigan, Savunma Bakanlığı'nın veri tabanının kimliği belirsiz kişiler tarafından hacklendiğini ve yalnızca son olaylara değil, Raccoon City'den bu yana gerçekleşen tüm biyoterör saldırılarına ait gizli bilgilerin açığa çıktığını aktardı. Dahası Chris Redfield, Jill Valentine ve Leon Kennedy'ye ait kişisel dosyalarında tehlikede olduğunu belirtti. Bu gelişme Chambers'ın harekete geçmesine neden oldu. Rebecca Chambers, San Francisco Polis Departmanı'nın SWAT birimiyle birlikte aşı çantasını alarak Alcatraz adasına doğru yola çıktı. Ancak adaya vardıklarında devasa bir biyolojik silaha dönüştürülmüş megalodon tarafından saldırıya uğradılar. Saldırı ekip için yıkıcı olmuştu. Hayatta kalmak için kanalizasyon tüneline sığınan Chambers, burada Jill Valentine ile karşılaştı. Valentine hapishane yerleşkesinde virüse yakalananları kurtarabileceklerini söyleyerek Chambers'ı oraya yönlendirdi. Chambers ilerleyerek güçsüz düşmüş Leon
John Kennedy ve Chris Redfield'la buluştu. Üçlü hızla cephaneliğe yöneldiler. Kısa süre sonra Valentine de onlara katıldı. Bu noktada Megalodon'la birleşerek canavara dönüşen Dylan Blake ile yüzleştiler. Takım koordineli bir saldırı başlattı. Ancak yaratık neredeyse hiç zarar almıyordu. Mücadelenin ortasında Kennedy, Chambers'a Claire Redfield'dan Dr. Antonio Taylor'ın gizli arka kapı kodunu öğrenmesini söyledi. Chambers ve Redfield kontrol odasına geçerek bu kodu başarıyla girdi. Böylece T virüsüyle enfekte edilmiş sivrisinek dronların kontrolü ellerine geçmişti. Redfield dronları yok etmeye hazırlanırken Chambers farklı bir strateji olarak DNA karıştırma ve istikrarsızlaştırma komutlarını kullanarak dronları doğrudan Dylan'a yönlendirmeyi önerdi. Bu zekice hareket yaratığın bağışıklık sistemini çökerterek onu savunmasız bırakmıştı. Dylan ağır yara alırken Valentine, Kennedy ve Redfield son saldırı için harekete geçti. Ortak bir çabayla Dylan'ı tamamen etkisiz hale getirerek öldürmeyi başardılar. Mücadelenin ardından Chambers ve Redfield virüsün yayılmasını durdurmuş olmanın verdiği huzurla birbirlerini tebrik etti. Takviye kuvvetlerin gelişiyle birlikte operasyon resmen sona erdi. Ancak Rebecca Chambers için bu yalnızca bir zafer değildi. Aynı zamanda bilimin karanlıkla olan savaşında yeni bir dönüm noktasıydı.